Geçen bölümde neden karavan hayatına başladığınızı dinlemiştik. Evet. Çok da güzel ve keyifli bir sohbet oldu bence. Hele bir de Milli Park'ın içinde. Bugünkü bölümümüzde de söylemiştik zaten, Evet. karavanımızı tanıtalım. Şimdi nasıl tanıtalım, ne yapalım? Aslında araba seçiminden başlayalım. Yani en başa dönelim. Tamam. Nasıl bir araba seçtiğimizi anlatalım. Detayına, içine nasıl döşedik, nasıl yaptık. Seçtiğimiz araba kullanılan karavanlar arasında en çok tercih edilen. Bunun birçok nedeni var da bunlardan bir tanesi hem yedek parça hem arabanın fiziki yapısı, yani daha böyle hatların düzgün olması ve kapasite olarak da en uygun kapasitelerden biri. Çünkü bunlar yanlış bilmiyorsam 11, 13, 15, 17 diye gidiyor. Yani birçok kapasitesi var. Biz de bunun hemen aslında uzunluk olarak aynı ama 17 metreküp değil de, yani yüksek olarak değil de bir alçağı olan 15 metreküpü tercih ettik. Ve onun için böyle bir araca karar verdik. O zaman arabamızı bir tanıyalım hep beraber. Önce hemen ön konsoldan, yani şoför tarafından bir başlayalım isterseniz. Şöyle baktığımızda çok yıpranmamış, çok böyle hani hor kullanmamış bir araba seçmeye çalıştık. İdeal olanı seçtiğimizi düşünüyorum. Daha önce biz 2006 model bir araç seçmiştik. Yine aynı marka. O 12 metreküptü, daha küçüktü. Mesela onda şey yoktu, klima yoktu, kabin kliması. Bunda var. Bunun tabii ön konsolu tamamen değişti ona göre. Daha kullanışlı. Mesela şoför koltuğu daha konforlu ona göre. Yani ideal olan 2010 ve üstü araçlar diyebilirim bu arabalar için konuşursak. Bir de bizim her ne kadar yapmadıysak şuradan bir geçişimiz olacak. Yani şu ikili koltuğu tekli koltuğa düşüreceğiz. Ve buradan aradan hemen arka tarafa geçme fırsatımız olacak. Yani bunun dışında araçla ilgili teknik bilgileri söylersek 350 demiştim kilometresi. Ortalama zaten ticari araçlarda 350, 250, 300 gibi kilometreler pek şey değil, sorun değil. Zaten bunlar tamamen iş için kullanıldığından dolayı fazlaca kilometre yapıyorlar. Olabildiğince karavanlarla ilgili, yani karavana özel üretilmiş malzemeler kullanmaya özen gösterdik. Burada karavan üretiminde yine önemli bir marka olan Berhimi camlarından kullandık. Hem sürgülü kapıda hem arka kapıda, arka tarafta. Bunlar kendinden perdeli ve sineklikli, amatörlü, dışarıya doğru açılan, aşırı kullanışlı, yine gördüğünüz gibi filmli camlar. Bunun yanı sıra hemen burada bir menfezimiz var. Bu menfezde kullanmış olduğumuz tüple alakalı herhangi bir gaz sızıntısı olursa bunun için bir önlem olarak buraya yaptırdık. Hemen bunun arkasında da ocağımız var, ikili ocağımız. İkili ocağın bulunduğu tüpte buradan ekstra bir gaz sıkıntısı olursa buradan onu minimuma indirmek. Yine hemen yukarıdan size göstereyim. Burada 3 metreye ön tarafa doğru açılan 2,5 metrelik bir tentemiz var. Güneşe ve yağmur suyuna dayanıklı. Bu tentede aslında şu şekilde kullanılıyor. Bunu bir perde şeklinde aşağı doğru açıyoruz. Bunların teleskopik ayakları var. Öne doğru şu şekilde asıyoruz. Yani yarım 180 derecelik açıyla bunu buraya asıyoruz. Orada yine çubuğumuzla gereken ayarı oradan veriyoruz. Gayet iyi. Hemen bunun üstünde elektrik enerjisini kullanmak için 2 tane 205 wattlık 205 çarpı 2 adet güneş panelimiz var. Bu güneş panelleri de bizim günlük bütün ihtiyaçlarımızı karşılamakta. Bunun yanında bunun bağlantı olduğu 1000 watt tam sinüs inverterımız var. Şarj kontrol cihazımız var. Ve bu üniteyi bağladığımız bir de sigorta kutumuz mevcut. Hemen arkada bir tane yedek lastiğimiz var. Bu yedek lastiği buraya takmamızın en büyük nedeni de alta, bu stepnenin olduğu yere su deposunu koyduk. Burada bir kirli su depomuz var hemen altta gördüğünüz gibi. Pardon, temiz su olan bu. Çok özür diliyorum. Temiz su depomuz. Bu 165 litrelik bir temiz su deposu. Bunun dolum yeri de burada. Tam sağda. Gördüğünüz gibi burada küçük kendinden bir kilit var. Şöyle alıyorsunuz mandalı. Çevirdiğiniz zaman bu çıkıyor. Bunu genelde araçların sağ tarafına yapılır. Çünkü yanaştığınız yerde hep deriz ya böyle sağa yanaş diye. Yani
yanaşmamız gereken yer genelde yol üstünde sağ taraftır. Çeşmeler de sağ tarafta olduğu için kolaylık olması açısından hortumun mesafesini uzatmamak için biz bunu buraya yaptık ve buradan bağladık. Temiz su için dolum yerimiz burası. Böyle kendinden bir kilitli olan sistem. Yine burada dış besleme dediğimiz karavan parklarına gittiğimizde bizim besleme bir kablomuz var. Yaklaşık 15 metre. Bu 15 metre kabloyu en yakın trafoya bağlıyoruz ve buradan bu prize taktığımızda hem jelekümüzü dolduruyoruz, aynı zamanda da içeride yaptığımız işlemleri buradaki trafodan sağlamış oluyoruz. Bu da karavan için olmazsa olmaz ekipmanlardan bir tanesi. Aslında şöyle diyelim, şu taraftan bir devam edelim. Buradan gözden kaçırdığımız bir nokta var. Tam arabanın ortasına denk gelecek şekilde bir depomuz daha mevcut. Bu da gri su deposu. Yani tuvaletten bahsetmiyorum. Duş ve lavabodan, yani mutfak lavabosundan akan suyun toplandığı yer. O da yaklaşık 105 litre. Oradaki toplanan suyu da yine sağ tarafta, yani bize bakan tarafta bir boşaltma musluğu var. Herhangi bir mazgala o suyu çok rahatlıkla akıtabiliyoruz. Arabanın kendi dahilinde olan 2 tane arka cam, bunlar filmli. Bunları biz takmadık. Bunlar kendi orijinal üzerinde olan camlardı. Dediğim gibi arkada su deposunun steplerin yerine su deposu taktığımız için buraya biz bir aparat yaptık. Bu zaten çok bilinen bir aparat. Karavancıların çok aşina olduğu bir sistem. Aynı şekilde biz de buraya sanayide böyle bir tarz bir şey yaptık. Bunu yaptıktan sonra statik boyayla herhangi bir paslanma olmasın diye statik boyayla bunu boyadık. Aslında bitmemiş ama devam edecek şeyler var. Mesela şurada hazır bir merdivenimiz var. Buradan başlayıp buradan bitecek sabit bir merdiven yapacağız. O sabit merdivenle de üst katta hemen bir terasımız olacak. O terasa bir çıkış gerçekleştireceğiz. Onlar da sanırım önümüzdeki günlerde bitmiş olacak. Yine arabanın sol tarafı dediğimiz burada bir dış duş var. Yine eğer aslında bunu kış ayında ise yaz ayında daha çok kullanıyoruz. Buradan açmış olduğumuz kapağı hemen duşumuzu buradan çekiyoruz. Gördüğünüz gibi. Yaz aylarında eğer denize gittiğinizde hiç arabanın içine girmeden buradan çok rahatlıkla gelip duşumuzu alabiliyoruz. Hatta bir sıkıntısı yoksa şuradan bir küçük bir şey yapayım. Eğer hidroforumuz açıksa, niye kapalı? Vanası kapalı. Bunun vanası kapalı. Vanası kapalıymış. Oradan sufle al. Herhalde su parasını ödemedik diye kesmişler. Arabanın hemen ortasında ve üstünde 2 adet havalandırmamız var. Şu hemen bizim tarafta olan duş ve tuvalet havalandırması. Diğer tarafta da olan, orta tarafta da olan arabanın kendi iç havalandırması olarak 2 tane. O gördüğünüz hemen bize yakın olan fanlı olanın duş için ayarladık. Öyle bir özelliği var. Yine burada dediğim gibi 2 tane berhimi orijinal camlarımız var. Burada da buzdolabı için bir menfezimiz var. Bu da önemli. Buzdolabının motorunun zorlanmaması için, hava alması için de 1 adet burada menfezimiz mevcut. Son olarak arabamızın depo kısmında, yani bagaj kısmında neler var? Onlara bir isterseniz birlikte göz atalım. Şöyle açtığımızda gördüğünüz gibi aslında yeteri kadar bir alan mevcut bize. Bir yedek tüpümüz var orada. Hemen solda, şuradan eğer Doruk bize yardımcı olursa şöyle bir çekiyoruz. Duşun ve diğer su bağlantılarının olduğu bir sistem mevcut. Hidroforumuz mevcut burada. Eğer Doruk çekebilirse şöyle 2 tane 102 adet jel akümüz var. 100 amperden 200 amper. Inverter'ımız var, akıllı sigortamız var ve bir de şarj kontrol cihazımız orada mevcut. Serkan karavanın dışını anlattı. Ben de şimdi size içini anlatacağım detaylı şekilde. Bu sık yaptığımız bir şey değil ama şimdilik ayakkabıyla giriyorum. Karavana ayakkabıyla girilmez normalde. Öncelikle ben direkt ilk giriş kısmından başlayayım, pufumuzdan başlayayım ki içeri doğru devam edeyim.
Bu pufu aslında biz ilk karavandan da tecrübe ettik. Ayakkabılarımızı koyacak yer bulamıyorduk genelde. O yüzden buradan bir kapağı var kendisinin. Orada eşyalarımız var ve ayrıca bizim ısıtıcımızın da çıktığı yer mevcut orada. Tabii bir de keyif alanı oluşturmuş olduk kendimize. Genelde karavanda bu ara bölüm açılıyor. Koltuk tekliğe çevriliyor. Oradan buraya masa yapılıyor ama biz daha böyle korunaklı olsun, yalıtım da sağlansın, ses, ışık girmesin diye biz bu alanı kapalı tutmaya tercih ettik. İleride ne olur ne olmaz koltukları da tekliğe düşürürsek diye araya da bir kapı yaptık. Aslında burası kapı. Burada da lumbozumuz var. Aslında bu teknelerde kullanılan bir cam sistemi ama o kadar sempatik ki bunu almadan yapamadık. Eski karavanda da çok istediğimiz bir şeydi. Bunu buradan çevriliyor. Bayağı burada da perdemiz var yine ön tarafa doğru. Buradan da yine bir camımız olmuş oluyor. Genelde görenler de çok seviyor bunu. Burası yine bizim ısıtıcımızın kontrol paneli. Buradan bütün ışıklara müdahale ediyoruz. Tezgahımız geniş gelebilir gözünüze. Onun sebebi büyük bir tezgah altı buzdolabı kullanmamızdır. Biz yemek yapmayı çok sevdiğimiz için büyük buzdolabı tercih ediyoruz. Daha önce de bundan bahsetmiştik. Ahşap temalı çok seviyoruz. Beyaz da çok seviyoruz. İçi çok ferahlatıyor ve çok alternatifli oluyor dekor içinde. O yüzden yine onu tercih ettik. Ahşap tezgahlarımız. İlk karavanda kayın kullanmıştık ama daha sonra çam kullandık. Ve üstüne tek kat vernik attık. Ara ara yine vernikleriz tabii ama şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Lavaboyu yine böyle şık olsun diye karavan lavabolarından değil de bu şekilde kullanmayı tercih ettik. Tezgah altında hem daha hoş bir görüntü oluyor. Serkan az önce dışarıda camlardan bahsetti. Ben de içeriden göstereyim size. Daha önce tabii daha az maliyetli olsun isterseniz normal minibüs camları da var. Sürgülü onu kullanabilirsiniz ama bu sefer sinekliği ve perdesiyle uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Bu hem perde oluyor hem sineklik oluyor hem de böyle panjur şeklinde hoş bir görüntü oluyor. Yani bu camlar gerçekten karavanı içeriden de dışarıdan da ben karavanım dedirtiyor. Saklama alanı çok önemli aslında ama bir yandan da karavanın içini full dolap da yapmak istemiyorsunuz kötü görüntü için. Böyle küçük küçük dolaplar tercih ettik hep. Hatta artık karavanda o kadar minimal yaşamaya alışıyorsunuz ki bunların içi dolmuyor bile bir yerden sonra. Bu alanda da aslında gizli değil de hani hoş gözüksün diye kulp takmadığımız bir yer var. Burası da şoför üstü alanın saklama alanı. Hala yalıtım malzemelerimiz burada. Karavanı tam bitiremediğimiz için hala eksikler var. Burası da aynı zamanda saklama alanı. Burası da yine böyle çöp kutumuzun, bu duşun olduğu yere hortumların, su bağlantılarının gittiği yer. Buraya ileride duş için su ısıtıcımızı takmayı düşünüyoruz. Umarız olur. Yani önceki karavanımızda duş yoktu. Çok büyük bir eksik mi? Değil. Hani kamp yerlerinde de bu ihtiyacınızı giderirsiniz. Dış duşunuz varsa o bölgede de duşunuzu alabilirsiniz yaz dönemleri ama en azından tuvalet için bir mahremiyet gerekiyor bizce. O yüzden duş alanının olması önemli. Buradan duşa geçiyorum ben bir. İçeriye portatif tuvalet koyduk. Kasetli koyup tekrar aracı dışarıdan delip oraya tekrar ekstra bir maliyet de yapmak istemedik aslında. Öyle kullanan da var. Yine bundan daha önce de kullanmıştık. Memnun kaldık. Kendi kimyasalları var. Bu şekilde bir kasetli tuvaletimiz. Böyle bir de duş alanımız var. İçeriye tuvalet yerleştireceğimiz için ve biraz da Serkan'ın özellikle boyu uzun olduğu için oturunca da rahat olsun diye teknenin boyutunu 70'e 90 seçtik. Çok da öne de gelsin istemedik. Zaten bu kaplamaları da yapınca yine bir tık daha öne çıkıyor. 70'e 90 bizim için uygun oldu. Hani başta çok mu büyük gelir dedik ama bittikten sonra rahat oldu. Aracın full içindeki bu iskelet kısmını, rafları, dolapları, çekmeceleri hepsini kavak kontraplak kullandık. Daha sonra bu duşun içinde Mineflo denilen bir PVC kaplamayla kapladık. En hafifi ve en uygun fiyatlısı da buydu aslında. Renk bulurken çok zorlandık. Çok renkli şeyler vardı. Biz de bir renk tonu tutturmak istiyorduk arabada. En uygun rengi bu gri rengi olarak seçtik. İçinde de Serkan dışarıda da anlatmıştı. Bir havalandırma mevcut. Fanlı bir havalandırma kullandık burada. Bir de duş için kapıya çok fazla yalıtım yapamıyorsunuz. Bir yerde açık yerler kalıyor sonuçta. Bunları da engellemek için biz yine de bir duş perdesi ekledik buraya ki hani kötü sürprizler yaşanmasın, sular dışarı akmasın diye garantiye aldık işimizi. Tabii yine renklere önem veriyoruz ki arada da başka renkler patlamasın. Renk uyumunu yakalayalım diye. Öyle bir takıntımız var.
Bu aldığımız malzemeler daha biz karavanı yapmaya başlamadan almıştık Ikea'dan. Daha karavan yok, hiçbir şey yok ortada. Biz bunları böyle topluyoruz, dekor yapıyoruz. Sonra zamanla yerleştiriyoruz. Zaten karavan yapım sürecinde bunları yapma, yerleştirme sürecimiz gelsin diye heyecanla bekliyoruz. En güzel kısmı dekor oluyor bizim için. Dekor yapmayı, onu oraya yerleştirmeyi, bir şeylerle uğraşmayı çok seviyoruz. Özellikle bu çaydanlığımız. Çaydanlık önemli. Yani evet, yani Çaydanlık bütün bizim her fotoğrafların olmazsa olmazı bu. Çaydanlık olmasa ne yapardık bilmiyorum. Çaydanlıktan bahsetmişken bu fayanslarımızı da söyleyeyim. Serkan'la hep önceden birbirimize fotoğraflar atardık ve en çok bu yeşil fayansları çok severdik. Yani olursa yeşil fayans bulalım diye. İlkinde bulamamıştık. Buna kısmet oldu. Artık yeşil fayanslı bir mutfağımız var. LED'lerimiz ayrıca bunları yine Ikea'dan aldık. Bunlar Ikea'dan, sağ olsun Ikea. Ocağımız eskisinde siyahtı ama yine renk uyumu olsun istedik. Yine beyaz tercih ettik. Bizce güzel oldu yani, beyazlar, kremler, bu yeşil patlaması olayı. Dolaplarımızda öncesindeki separatörlerin adı neydi ya? Yine separatör olarak geçiyor. Daha ahşap. Hazeran çok seviyoruz. Çok da dekoratif duruyor. Hazeranlardan kullandık. Doğal Hazeran, plastiklerden değil bu. Biraz masraflı ama bizce değiyor. Hani sonuçta bir kere alınacak bir şey. Alınsın ya, güzel duruyor bunlar. Bu çıtalar yine hep takip ettiğimiz, gördüğümüz karavancılardan yaptık bunu da. Daha sık yapmak isterdik tabii ama onlar da maliyet. Bizim beğendiğimiz daha sık çıtalardı. Bunlar da gayet dekoratif duruyor. Bu da yine önceki karavanda asmak isteyip de yer bulup asamadığımız aynamız. O da bunda gerçekleşti. Sırayla karavan yaptıkça fikirler gelişiyor, istekler değişiyor ve hepsini uygulamış oluyorsunuz ama o kadar insan aklında fikir var ki 5 karavan yapsak yine de o fikirler bitmez. 5'ine de ayrı şey yapılır. Mesela biz buraya camın önüne lavabo koyduk. Çok romantik duruyor. Manzaraya karşı bulaşık yıkıyorsunuz. Daha zevkli oluyor ama aslında buraya bir yandan da puf mu yapsak dedik. Burada da oturma alanı olur dedik. Hatta bazen düşünüyoruz, bir süre sonra kullandıktan sonra bu alanı boşaltıp puf mu yapsak, buraya bir otursak, önüne masa koysak. Yani değişebilir. İstekler bitmiyor karavanda da. Öyle bir düşüncemiz var ama buzdolabını ne yapacağız onu bilmiyorum. Buzdolabını küçültmek gözümüzü korkutuyor. Çekmecelere gelelim. Çekmeceler şu an biraz daha dağınık. Çünkü biz daha anca yerleşiyoruz. Anca neyi evden indirip indirmeyeceğimizin planını yapıyoruz. Çekmecelerde biz içine mıknatıslı kilitler kullansak da TSE'ye gidince bizden illaki çocuk kilidi istiyorlar. Dekoratif olmasa da bunları yapıştırdık artık. Bir şekilde faydasını gördü diye biz de çıkarmıyoruz şimdilik. Böyle çekmecelerde genelde kırılmayacak plastik ürünler kullanıyoruz. Emaye kullanıyoruz. Bu tarz. Dışarıda Serkan yine demişti, burada tüpümüz var. Tüp için alarmımız var. Bunlar yine TSE'nin hep istediği şeyler. Burada sular, ıvır zıvır bir şeyler koyuyoruz. Görüyorsunuz hala o kadar boş yer var ki. Minimal yaşam. Yine önceki karavandan tecrübeyle öncekinde sabit bir yatak yapmıştık. Çek yat gibi açılıyordu. Öyle yatıyorduk. Ama bu bize sıkıntı oldu. Böyle bir gün içerisinde oturma alanımız mevcut değildi. Ne yapacağımızı bilemiyorduk. Önünde 2 tane küçük puf vardı ama yine rahatsızdı. Önümüzdeki masa küçüktü falan. Biz de bu şekil yapmaya karar verdik. Hani düşünüyoruz, hani belki orayı mesela puf yapardık diyoruz ama yine büyük ihtimalle karavanımız olsa yine böyle bir oturma alanı yapardık, yatağa dönüşebilen. Böyle bir masa sistemi var. Aslında daha kullanışlı masa sistemleri var ama onlar maalesef Türkiye'de satılmıyor. Yurt dışından gelmesi gerekiyor. Türkiye'de satılanlar da ultra pahalı. Biz daha standart bir tekne sistemi seçtik. Masamız teleskopik masa. Şuradaki kolundan buraya açıyoruz. Masa şu gördüğünüz çıkıntılara doğru aşağı iniyor. Burada tek ek bir parçası daha var. Onu da yerleştirdikten sonra bunların altı hep saklama alanı. Oturduğumuz yerlerin alanı hep saklama alanı. Oradan tekrar yastıklarını çıkartıyoruz. Yastıkları, yorganları serip buraya yatak haline getiriyoruz. Gayet de ferah, geniş, büyük bir yatak oluyor. Aracın yalıtımından bahsedeyim biraz sizlere. Biz yine önceki araçta da yaptığımız için 2 kat yalıtım kullandık ki işimizi garantiye alalım ki aklımız takılmasın. Niye üşüdük ya da niye çok sıcak bastı diye. Önce Isogreen keçe diye geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış keçelerden kullandık. Önce onunla kapladık. Daha sonra bizofol ile kapladık üstünü. Bizofol de folyo olup içi 2 kat baloncuklu olan bir yalıtım malzemesi var. Onunla yaptık.
Daha sonra üstünü biz yine ahşap ve lambiri çok sevdiğimiz için tavanı ve açıkta görünen duvar kısımlarını lambiriyle kapladık. Lekesiz lambiri kullanmak istedik ki budak görüntüsü daha az olsun, daha hoş bir görüntü olsun diye. Burada da bir havalandırma kullandık. Aslında daha büyük de olabilirdi. Çünkü gerçekten burada yatağınızda yattığınızda gökyüzünü görmek çok güzel oluyor. Ve burada da tabii ki yine eski karavandan yola çıkarak bize sinekliksiz olması, güneş perdesiz olması bizi rahatsız ediyordu. Bu seferkini hem sineklikli hem güneşlikli bir gerçekten karavan havalandırması olarak seçtik. Burada da bir düğmesi var. Yukarı doğru açılıyor. Aslında bunun tek sıkıntısı yukarı doğru fazla açılamaması. Sadece havalandırma amaçlı açılıyor. Belki yani bilseydik böyle olduğunu daha büyüğünü, daha yükseğe doğru açılanını alırdık. Çünkü en azından buradan kafanızı çıkartıp güneş panellerini temizleme imkanınız oluyordu. Şimdi diğer türlü bu biraz bizi zorlayacak gibi. Biraz aslında bu markalı bir şey belki ama bizde hayal kırıklığı yarattı. O yüzden siz de ona dikkat ederseniz iyi olur. Burayı da yine küçük saklama alanları yaptık. İlk planımız buraya koymaktı ama buraya oturunca kafalarımız çarpacaktı büyük ihtimalle. Hem şuradaki alanı da kısıtlasın, içeri ışık veya başka bir şeye girmesin diye buraya da saklama alanları yaptık. Dekorasyon yapmayı çok seviyoruz demiştik. Mesela perdeleri ben diktim. Perdeleri ben diktim. Yastıkları ben yaptım. Bunları ben ördüm diyemeyeceğim. İsterdim ama yani evet bu yastıkları ben yaptım. Onları öyle. Perdeleri de kısa yapmamızın sebebi yine önceki araçtan tecrübe tabii. Uzun yapınca kapıya sıkıştı. Oraya buraya sıkıştı. Yağ lekesi oldu vesaire. Kısa tutmayı tercih ettik. İleriki bir zamanda zaten demiştik karavanı tam bitiremedik diye sineklik yaptırmayı düşünüyoruz. Ön tarafa ve buraya. En azından evet şu tülümüz çok güzel romantik bir görüntü sağlıyor ama yazın en azından o böceklerden, sineklerden ya haşerelerden kurtulmak için sineklik şart. Biraz dekorasyondan ödün vereceğiz ama sineklik yaptırmayı düşünüyoruz yakın zamanda. Yani şimdilik aklıma gelenler bu. Kafamda çok fazla bilgi var. Nereden, nasıl, neyi anlatsam bilemedim. Sizin de aklınıza takılan, şunu eksik anlatmışsınız dediğiniz yer varsa açıklamalarda, yorum kısmına yazarsanız biz seve seve cevap veririz size.